Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Zenginlik ve fakirlik, toplumda yaşayan insanlar arasında belirgin bir ayrım yaratan kavramlardır. Bu farklılık genellikle insanların tavır ve davranışlarına da yansır. Zengin insanlar iyi bir maddi duruma sahip oldukları için daha rahat bir yaşam sürerler. Bu rahatlık onların tavırlarında, davranışlarında ve durumlar karşısında pozisyon almalarında kendini gösterir. Fakir olanlarsa genellikle maddi sıkıntılarla boğuşurlar. Bu durum onların tavır ve davranışlarını da aynı şekilde etkiler. Baskın olan duygu çoğunlukla umutsuzluk, stres ve kaygıdır. Buna rağmen bazı fakir insanlar eğitim ve becerilerini geliştirme konusunda büyük özveri gösterip başarıyı ve maddi refahı yakalayabilirken bazı zengin insanlarsa şanslı bir konumda doğmalarına rağmen fırsatları değerlendiremeyebilir, standartlarında gerileme yaşayabilir. Bu videoda sıra dışı sınıf atlama ya da sınıftan düşme örneklerini bir kenara bırakarak zenginlerin yaptığı ve fakirlerin yapmadığı bazı genel tavır ve davranışları ele alıyoruz. Zenginler kendilerine ve yeteneklerine yatırım yaparak kariyerlerinde ve işlerinde daha fazla başarı elde ederler. Eğitim ve öğrenme faaliyetleri, koçluk ve mentorluk programlarına katılım, sağlık ve fitness yatırımları ve benzeri faaliyetler vazgeçilmezleridir. Kişisel gelişimlerine önem verirler ve bunun için para harcarlar. Hayatları boyunca kendilerini geliştirmeye, öğrenmeye ve büyümeye çalışırlar. Yeni beceriler öğrenmek, farklı deneyimler yaşamak, kitaplar okumak veya kurslara katılmak gibi faaliyetleri yapmak konusunda fakirlerden daha isteklidirler. Zenginler genellikle gelirlerinin bir kısmıyla emlak, hisse senetleri veya tahviller gibi farklı alanlarda doğru yatırımlar yaparak yüksek getiriler elde ederler. Bu, finansal anlamda özgür olmak, zenginliğini arttırmak ve gelecekteki finansal istikrarlarını sağlamak için bir stratejidir. Ayrıca yatırım yaparak pasif gelirler elde etmeyi de hedeflerler. Çalışmadan da para kazanabilecekleri bir yol yaratmaya çalışırlar. Fakirlerin genellikle bunu yapacak ekstra paraları yoktur ve gelirlerini çoğunlukla geçinmek için harcarlar. Zenginler yüksek riskli yatırımlara girmekten korkmazlar çünkü riskli yatırımların aynı zamanda yüksek getiriler de sağlayabileceğini bilirler. Yeni bir iş kurmak, yeni bir pazar keşfetmek veya yeni bir fikir geliştirmek için çaba harcarlar. Ancak yatırım yapmak riskli bir faaliyettir ve her zaman başarı garantisi yoktur. Bu nedenle zenginler yatırım yapmadan önce araştırma yaparlar ve danışmanlarından tavsiye alırlar. Yatırımlarının risklerini analiz eder ve gerekli önlemleri alırlar. Bir portföyün çeşitlendirilmesi, riskten korunma araçlarının kullanımı veya profesyonel finansal danışmanlarla çalışma gibi önlemleri ihmal etmezler. Fakirlerse genellikle kaybettikleri şeyleri geri kazanmak için risk alırlar ve bu da onları daha da içinden çıkılmaz durumlara sokar. Zenginler büyük ve güçlü sosyal ağlara ve ilişkilere sahiptir. Bu da iş bağlantıları, fırsatlar ve mentorluk gibi avantajları beraberinde getirir. Daha fazla maddi kaynağa sahip olmak, sosyal çevreyi genişletmek ve daha güçlü ilişkilere yatırım yapmak konusunda daha fazla imkan demektir. Örneğin zengin bir iş insanı daha fazla iş bağlantısına, yatırımcılara ve iş ortaklarına kolayca erişebilir. Başarılı iş insanları veya uzmanlarla ilişki kurabilir. Bu kişiler deneyimlerini paylaşabilir, rehberlik edebilir ve yeni fırsatlar sunabilir. Eğitim, seyahat veya sosyal etkinliklere katılma gibi maliyetli girişimler dolayısıyla fakirlerin sosyal ağları kısıtlıdır ve bu tür avantajlardan pek yararlanamazlar. Zenginler genellikle daha iyi şartlarda eğitim aldıkları için daha fazla beceri geliştirme imkanlarına sahiptirler. Daha iyi bir eğitim almak, daha fazla fırsat kapısı açabilir ve daha yüksek gelir elde etme şansını artırabilir. Fakirlerse genellikle sınırlı eğitim kaynaklarına ve beceri geliştirme fırsatlarına sahip olduklarından hayatları daha zorlu geçer. Eğitim imkanlarının kısıtlı olması onların mesleki gelişimlerini sınırlayabilir ve daha düşük nitelikli işlere yönelmelerine neden olur. Bu da genellikle düşük gelir seviyeleriyle sonuçlanır. Bireylerin inançları, değerleri ve zihniyetleri davranışlarını ve eylemlerini de etkiler. Zengin insanlar risk alma, inovasyon, hedef belirleme ve başarıya odaklanma gibi özellikleri daha fazla sergilerken, fakir insanlar daha çok güvende kalmaya ve mevcut durumu sürdürmeye odaklanırlar.
Elbette bu genellemeler bireysel düzeyde farklılık gösterebilir ancak zengin insanlar genellikle daha fazla inovasyona sahiptir. Yatırımlar yapma, yeni iş fikirleri geliştirme veya girişimcilik gibi konuları daha rahat deneyebilirler. Fakirlerin birincil önceliği sınırlı kaynaklarının mevcudiyetini korumak, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Belirsizlik ve risk taşıyan eylemler onlara göre değildir. Zenginler hatalarını ve eksikliklerini kabul etmekten korkmazlar ve kendilerini geliştirmek için sıkı çalışırlar. Kendilerine düşük puanlar vermek, olumsuz geri bildirimlerle yüzleşmek ve hatalarını açıkça kabul etmek gibi özellikleri vardır. Fakirlerse genellikle düşük sosyoekonomik statüleri nedeniyle öz saygı ve özgüven eksikliği yaşayabilir, hatalarını kabul etme ve gelişmeye açık olma konusunda direnç gösterebilirler. Dış etkiler ve olumsuz çevresel faktörler de bunu tetikleyebilir, olumsuz geri bildirimler, hatalarını kabul etmeyi zorlaştırabilecek bir toplumsal baskı ya da aile baskısı bu direncin dozunu arttırabilir. Zenginler kendi hayatlarını planlamak ve hedefler belirlemek için zaman harcarlar. Kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları planlarlar ve bir disiplin dahilinde takip ederler. Fakirlerse genellikle daha temel ihtiyaçlarını karşılamakla meşguldürler. Günlük geçimlerini sağlamak için çalışmak, gıda, barınma ve sağlık hizmetlerine erişmek gibi öncelikleri vardır. Hayatlarını planlamak ve hedefler belirlemek için daha az zamana ve imkana sahiptirler. Zenginler genellikle para yönetimi konusunda bilgili ve disiplinlidirler. Tasarruf yapmak, bütçe oluşturmak ve harcamalarını kontrol altında tutmak gibi yöntemlerle para biriktirebilirler. Fakirler daha az maddi kaynaklara sahip olmalarından dolayı para yönetimi konusunda zorluklarla karşılaşırlar. Zenginlerin gelir ve gider dengeleri muntazaman kontrol altındadır. Gelirlerinin de giderlerinin de tam olarak farkında olmaya çalışırlar. Bütçelerinde oluşabilecek açığa tahammülleri yoktur. Ancak fakirler battı balık yan gider misali sürekli bir borç ve sıkıntı batağında çırpınıp dururlar. Şüphesiz bu genellemeler her birey için geçerli değildir. Zengin ve fakir insanların durumlarını etkileyen gelir eşitsizliği, toplumsal adaletsizlik, fırsat eşitsizliği, yoksullukla mücadele politikalarının yetersizliği gibi büyük yapısal ve sistemik sorunları elbette yok saymıyoruz. Her zengin veya fakir kişi bireysel yetenekleri, şartları ve fırsatlarına bağlı olarak farklı sonuçlar da elde edebilir. Örneğin bazı fakir insanlar kendi işlerini kurabilir, yenilikçi fikirler geliştirebilir ve büyük başarılar elde edebilirken bazı zengin insanlar da risklerden kaçınabilir veya zaman içinde finansal açıdan sıkıntıya düşebilir. Bu yüzden enseyi karartmamakta fayda var. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.